Sonsuz çekim, durmuş zaman ve görünmeyen sınırlar. Evrenin en karanlık sırrına hoş geldin. Kara delikler. Kara delikler, evrenin en gizemli ve en merak uyandıran yapılarından biridir. Işığın bile kaçamadığı bu dev yapılar hem fizikçilerin hem de bilim meraklılarının ilgisini yıllardır çekmiştir. Peki kara delik nedir? Gerçekten her şeyi yutar mı? Nasıl ortaya çıktılar? Ve bir insan bir kara deliğe girerse başına ne gelir? Bugün bildiğimiz anlamıyla kara delikler ilk olarak 1915 yılında Albert Einstein'ın geliştirdiği genel görelilik kuramıyla ortaya çıktı. Bu teori kütle ve enerjinin uzay zamanı nasıl büktüğünü açıklıyordu. Ancak işin ilginç tarafı Einstein'ın kendisi bile bu kuramdan bir kara deliğin ortaya çıkabileceğine başta inanmıyordu. Fakat 1916'da Alman fizikçi Karl Schwarz, Einstein'ın alan denklemlerini çözdü ve bu çözüm kara deliğin ilk matematiksel modeliydi. Schwarz'ın çözümü, yeterince yoğun bir kütlenin uzay zamanı sonsuz derecede bükeceğini ve bir olay ufku oluşturacağını gösteriyordu. Yani kara delikler önce teorik olarak keşfedildi. Onları gözlerimizle görmeden önce matematik bize varlıklarını söyledi. Aradan yıllar geçti ve kara delikler artık sadece kuramsal bir olasılık olmaktan çıktı. Bugün onları dolaylı yoldan gözlemleyebiliyoruz. Işık yaymasalar da çevrelerindeki maddeye uyguladıkları etkiler, örneğin yıldızların hareketleri, X ışınları ya da ışığın sapması bizim onların orada olduğunu anlamamıza olanak sağlıyor. Hatta 2019 yılında Event Horizon teleskobuyla bir kara deliğin gölgesi ilk kez görüntülendi. Ve bu görüntü bilim tarihine geçti. Peki kara delikler nasıl oluşur? Kara delikler genellikle büyük kütleli yıldızların ölümünden sonra meydana gelir. Bir yıldızın merkezindeki nükleer füzyon sona erdiğinde artık dışa doğru bir basınç kalmaz. Yıldızın dış katmanları, süpernova adı verilen muazzam bir patlamayla uzaya savrulurken çekirdeği kendi ağırlığı altında çökmeye başlar. Eğer bu çekirdeğin kütlesi yaklaşık 2,5 ila 3 güneş kütlesinden fazlaysa, bu çöküş sonsuza kadar devam eder. Hiçbir fiziksel kuvvet bu çöküşü durduramaz ve kara delik oluşur. Bu noktada kara deliklerin çekim kuvvetinin neden bu kadar güçlü olduğunu anlamak için yoğunluk kavramına bakmak gerekir. Kara delikler çok büyük bir kütleyi inanılmaz derecede küçük bir hacme sıkıştırırlar. Öyle ki bir çay kaşığı kara delik maddesi milyarlarca ton ağırlığında olabilir. Bu yoğunluk uzay zamanın bükülmesini uç bir noktaya taşır. Kara deliğin etrafında bir sınır oluşur. Olay ufku. Bu sınırdan içeri giren hiçbir şey geri dönemez. Işık bile. Zaman da bu noktada ilginç bir şekilde davranmaya başlar. Einstein'ın genel görelilik kuramı, kütlenin uzay zamanı bükmesiyle birlikte zamanın da etkileneceğini söyler. Bir kara deliğe yaklaştıkça zaman yavaşlar. Bir gözlemci uzakta duruyorsa ve bir başkası kara deliğe doğru yaklaşıyorsa, uzaktaki kişi için zaman normal akarken, kara deliğe yaklaşan kişi için zaman yavaşlamaya başlar. Olay ufkuna yaklaştıkça zaman neredeyse durur gibi olur. Bu, zaman genişlemesi olarak adlandırılır ve kara delikler bu etkinin en uç yaşandığı yerlerdir. Peki bir insan bir kara deliğe girerse ne olur? Bu sorunun cevabı kara deliğin büyüklüğüne bağlıdır. Eğer bir kişi yıldız kütleli bir kara deliğe düşerse, olay ufkuna yaklaşmadan önce spagettileşme adı verilen bir süreç yaşanır. Bu süreçte yer çekimi kuvveti kişinin ayaklarıyla başı arasında o kadar büyük bir fark oluşturur ki, insan adeta bir erişte gibi uzar. Bu bilimsel olarak gelgit kuvveti farkıyla açıklanır ve hayatta kalma şansı yoktur. Ancak süper kütleli bir kara delikte bu etki olay ufkuna çok daha yakında gerçekleştiği için, teorik olarak kişi olay ufkunu geçene kadar bu tür bir parçalanma yaşamayabilir. Ancak olay ufku geçildikten sonra fizik yasaları bizim için anlamını yitirir. Çünkü o noktadan sonra neler olduğunu gözlemleyemeyiz. Tüm bilgi kara deliğin içine kapanır. Kuantum fiziği ve genel görelilik
bu noktada çelişir. İşte bu yüzden kara delikler sadece kozmik canavarlar değil, aynı zamanda fizik yasalarının sınırlarını test eden doğal laboratuvarlardır. Bugün galaksimizin merkezinde devasa bir kara delik olduğunu biliyoruz. Sagittarius A. Güneşin milyonlarca katı kütleye sahip bu dev kara delik, galaksinin yapısını ve yıldızların hareketlerini doğrudan etkiliyor. Sonuç olarak kara delikler evrendeki en ekstrem koşulların yaşandığı yerlerdir. Zamanın yavaşladığı, ışığın kaybolduğu, maddenin ve bilginin bilinmezliğe karıştığı bölgeler. Ve tüm bu bilinmezliklerin ortasında kara delikler, bize evrenin nasıl çalıştığına dair en temel soruları sorma cesareti veriyor. Bilim, teknoloji ve doğa konuları ilginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Bu konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Exception TV'ye abone olmayı unutmayın.